Ne Yapsak'tan merhabalar. Bu hafta sizleri Türk bayraklı tişörtümle selamlıyorum. Çünkü Riga'dan yeni geldim. Türkiye Milli Basketbol takımımız Riga'dan büyük bir başarıyla döndü. Evet, o maçı küçücük bir farkla kaybetmiş olsak da hepimiz tek yürek, aynı duyguda birleştik. Uzun zamandır özlediğimiz duygulardan bir tanesiydi bu. Özellikle basketbolda, çünkü 24 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda final oynadık. 24 yıl önce 12 dev adamın heyecanını hepimiz hatırlıyoruz aslında. Yine aynı duyguda, aynı heyecanla buluşmak, gençlerin o azmini, zafer isteğini yanlarında hissetmek benim için ayrı bir tecrübeydi. Buradan basketbol milli takımımızı kutluyoruz. Elbette voleybol milli takımımızı, kızlarımızı da, filenin sultanlarını da canı gönülden kutluyoruz. Çünkü ikisi de çok büyük finaller oynadı. İki takımımız da çok büyük finaller oynadı ve gümüş madalyayla da geri döndüler ülkemize. Bu başarıları, evet, üzülüyoruz belki niye şampiyon olamadık diye, ama oralarda olmak da büyük bir başarı. Ayrıca biraz fazla sorumluluk yüklediğimizi düşünüyorum ben gençlerimize, hem kızlarımıza hem de basketbol erkekler milli takımımıza. Çünkü uzun zamandır özlediğimiz duygular, zafer duygusu, bir şeye sevinme duygusu, mutlu olmak istiyoruz. Daha çok mutlu olmak istiyoruz. Her gün zor bir güne uyanıyoruz Türkiye'de. Ekonomik zorluklar bir tarafa, içinde bulunduğumuz farklı krizler, farklı travmalar yaşıyoruz. Dolayısıyla da mutluluğu o gençlerin sırtına yükledik ve mutlu olmak için onların şampiyon olmasını bekliyoruz. Onun tedirginliği de ülkeyi mutlu etme, hepimizi teker teker mutlu etme sorumluluğunu hissediyorlardı sahada. Ben öyle hissettim doğrusu. Ve inanılmaz güzel bir maç oynadılar finalde de Türkiye Milli Basketbol takımımız. Ve çok güzel bir ikincilikle de yurda döndüler. Hepsini tek tek kutluyorum. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Hepsi Burada'ya da kocaman bir teşekkür. Çünkü Hepsi Burada Türkiye Basketbol Milli Takımlar resmi sponsoru ve tüm takımlarımızın da yanında, Riga'da da son saniyeye kadar yanlarındaydılar ve biz de onların yanlarındaydık. Dolayısıyla muhteşem bir iş çıkardılar. Hepsine teşekkür ederiz desteklerinden dolayı ve inanılmaz duygulardı onlarla birlikte olmak. Evet, ben bunu daha sabaha kadar onları tebrik edebilirim. Kızlarımızı tebrik edebilirim. Tüm milli takımlarımızın arkasındayız elbette, ama hepsini tek tek kutluyor ve ileriki turnuvalarda, ileriki maçlarda hepsine kocaman başarılar diliyoruz. Yenseler de, yenilseler de her zaman yanlarındayız. Bize yaşattıkları bu muhteşem duygular için ve gurur için hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ve kültür sanat ajandamıza geçiyoruz. Hadi konserlerle başlayalım. Yazın son günlerini yaşarken, evet, yaz devam ediyor. Resmi olarak bitmiş olabilir, Eylül ayında olabiliriz, ama havalar gayet iyi gidiyor ve dışarıda konser dinlemek, film izlemek hala mümkün ve çok güzel. Evlere kapanmadan önce, kış gelmeden önce açık hava konserlerinde tadını çıkartalım. Hemen Candan Erçetin konserini söylemek istiyorum. Çünkü 25 Eylül'de Candan Erçetin 30. yıl konseriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak. 26 Eylül'de de Erol Evgin yine Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda bir konser verecek. Erol Evgin'in konserleri de gerçekten muhteşem olur. Çok da esprilidir kendisi. İnşallah bir aksilik olmazsa ben bu sene de tekrar gitmeyi istiyorum. O eski şarkıların tadı gerçekten bir başka. Ayrıca Candan Erçetin de 30. yıl konserinde yine bizi eskilere götürecek. O çok sevdiğimiz şarkılarını da söyleyecek eminim. Ve 28 Eylül'de Gypsy Kings by Andre Reyes Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak. Ben bu sene Didim'de dinlemiştim. Didim'de Akrabarut'ta dinledim. Çok eğlenceli bir konserdi. Açık Hava Tiyatrosu'nda da aynı neşeye kavuşacağımıza eminim. 29 Eylül'de Şevval Sam'ın konseri var Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda ve 30 Eylül'de de Edis var. 1 Ekim'de Bir Baba Hamlet 600. oyunuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak. Onun ayrıntıları da ayrıca gelecek. Şimdilik Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserleri bitirip hemen başka konserlerimize bakalım bu hafta neler varmış. Hemen notlarımı da açıyorum. Tabii Biennale geleceğim bu arada. Çünkü bu haftanın en büyük kültür sanat etkinliklerinden, olaylarından bir tanesi 18. İstanbul Biennale. Ama ona gelmeden önce bakalım konserlerde İstanbul'da ve diğer şehirlerimizde neler varmış. Haydi cazla devam edelim. Çünkü 19-21 Eylül tarihlerinde Caz Rüzgarları 3. Adalar Caz Festivali'nde esecek. Büyükada, Heybeliada ve Paşabahçe vapurunda caz rüzgarları
hızlı esiyor gibi görünüyor. Çünkü bu yıl damakta kalan tatlar temasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür tarafından üçüncüsü düzenleniyor. Konserler, söyleşiler, masterclasslar ve atölye çalışmalarını da barındıracak 3. Adalar Caz Festivali. Ve Büyükada, Heybeliada, Paşabahçe Vapuru'nda Nilüfer Verdi, İmer Demirer, Çağrı Sertel, Jülide Özçelik, Alp Ersönmez, Ayhan Sicimoğlu, Burhan Öçal gibi birçok önemli müzisyeni ağırlayacak 3 gün boyunca. Ve 3 gün boyunca müzik, tasarım, toplumsal konular ve bağımsız kültür üretimi üzerine de söyleşiler gerçekleşecekmiş. Caz ve doğaçlama üzerine masterclasslar da adalarda olacak. Adalarda nerede olacak diyorsanız Büyükada Taş Mektep, Büyükada Atatürk Meydanı ve Heybeliada'nın yanı sıra Paşabahçe Vapuru'nda konserler gerçekleştirilecekmiş. Ve konserler saat 18.30'da başlayıp gece 12'ye kadar da devam ediyor. Adalarda caz konserleri çok keyifli olacağına eminim. Çünkü İKSV'nin Caz Festivali kapsamında caz vapurunda, yani denizin üstünde caz ayrı keyifli, adalarda da ayrı keyifli olacağına eminim. O yüzden bence bu adalarda, yani üçüncüsü gerçekleşen Adalar Caz Festivali kaçmaz. Şimdi de Ruhi Su anısına gerçekleştirilen sanat günlerine gidelim istiyorum. Suyun izinde yarım asır Ruhi Su Kültür ve Sanat Günleri ile usta sanatçımız anılacak ve bu konserler, söyleşiler, atölyeler 19-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı'nın Ruhi Su Kültür ve Sanat Derneği işbirliğiyle gerçekleştirdiği Suyun İzinde Yarım Asır Ruhi Su Kültür ve Sanat Günleri 19-22 Eylül tarihleri arasında söylediğim gibi Müze Gazhane ve İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm bu etkinlikler ücretsiz ve İstanbul Senin uygulaması üzerinden de biletlere ulaşılabilir. Bu haftanın önemli kültür sanat olaylarından bir tanesi de İstanbul yeni bir sahneye kavuştu. Paribu Art açıldı. Uzun zamandır Alan Kadıköy'de bu Paribu Art'ın, bu kültür sanat merkezinin, kültür sanat alanının açılmasını İstanbullular, özellikle de Anadolu yakasındaki kültür sanat izleyicisi, sanatseverler bekliyordu ve sonunda Paribu Art kapılarını açtı. Geçen hafta ben de Paribu Art'ın açılışından önce basın toplantısına katıldım. Hatta öğle saatlerinde Eylül Ergül bize o güzel sesiyle bir öğle konseri de verdi. Aslında Eylül Ergül'ün o öğle saatlerinde verdiği caz konseri Paribu Art'ta bu yıl neler olacağının da önemli göstergesiydi. Hoş bir konserdi. Çok da büyük bir sahneleri var. Yani tahminimden büyük bir sahnesi var ana sahnenin. Koltuklar açılıyor, kapanıyor. Ayakta konserler olabilir. Oturarak konser izlenebilir. Tiyatro oyunları olacak. Ki 16, 17, 18 Eylül'de The Dogs sahnelendi Paribu Art'ta. Ve Kerem Görsev Trio yan sahnede güzel bir caz konseri verdi. Ve önümüzdeki günlerde de mesela hemen bu hafta neler var bakalım. Paribu Art'ta 20-21 Eylül'de Ases Mases var. 25 Eylül'de Aramızdaki Mesafe yan sahnede olacak. Ana sahnede 27'sinde Çağrı Sinci Yeraltı Sakinleri ve 27 Eylül'de yan sahnede Ceren Kaçar ve 29-30 Eylül'de ana sahnede Endobasya var. Ve gelelim Biennale. Evet, bu haftanın en önemli kültür sanat olayı ülkemizde 18. İstanbul Biennale. 18. İstanbul Biennale 20 Eylül'de başladı. Biliyorsunuz İstanbul Biennale İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenleniyor ve 2007 ile 2036 yılları arasında Biennale Koç Holding destekliyor ve Koç Holding'in desteklemesiyle birlikte Biennale ücretsiz hale geldi ve ücretsiz olduktan sonra da her Biennale'de seyirci sayısı giderek artıyor. Çünkü daha ulaşılabilir bu şekilde. Ulaşılabilir olmasının ötesinde bilet almak da bir ekstra zaman ve plan gerektirdiği için de aslında çok daha kolay hale geldi. O yüzden buradan Koç topluluğuna da 2007 ve 2036 yılları arasındaki desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Biennale'nin ulaşılabilir olması, herkese açık olması ve ücretsiz olması da çok kıymetli. Biennale 2 yılda bir gerçekleşen, aslında bu sergilerin hepsine, sanat olayına Biennale diyoruz. Ama bu sene bu Biennale 3 yıla çıktı. Aslında biraz Triennale doğru gidiyor ama bir
sonraki Bienal yine olması gerektiği zamanda, yani 2027'de gerçekleşecek. 2025'te yaptık ki bir sene ertelemeli gerçekleşti. 2024'te olacaktı Bienal. 2025'e ertelendi. 2025'teki Bienal 3 yıl sürüyor. 2027'yi de kapsıyor. Ama 2027'de diğer Bienal gelecek. Aslında Bienaller biraz çakışacak gibi olacak ama merak ediyorum nasıl gelişecek. 18. İstanbul Bienali'nin teması 3 ayaklı kedi. 3 ayaklı kedi olması kıymetli. Bir kere kedi deyince zaten artık herkesin aklına herhalde dünyada İstanbul geliyordur. Çünkü bana Londra'da en son gittiğimde sormuşlardı oteldeki genç arkadaşlar, görevliler. Gerçekten İstanbul'da o kadar çok kedi var mı diye. Evet dedim, İstanbul'da o kadar çok kedi var. Ve birkaç kedi fotoğrafımı da gösterdim. Bakın ne kadar tatlı kedilerimiz var diye. O kadar ünlü yani İstanbul'un kedileri. O yüzden 3 ayaklı kedi olması bir kere o anlamda, İstanbul'a atıfta bulunması anlamında kıymetli. Ama 3 ayaklı kedinin daha pek çok da anlamı var. Aslında tüm bunları önümüzdeki günlerde Bienal'le ilgili yapacağımız özel programda izleyeceksiniz. Ben şimdi kısaca üstünden şöyle bir özetlemek istiyorum. Bienal'in kendini koruma ve gelecek olasılıkları teması etrafında şekillenen ilk ayağı 30'u aşkın ülkeden 47 sanatçının eserleri Beyoğlu Karaköy hattında 8 farklı mekanda sergileniyor. Ve Bienal'e sergiler, performanslar ve film gösterimleri de eşlik edecek. Bu ilk bölüm bu yıl gerçekleşecek. Bienal'in ilk ayağı da tüm bu mesajlar verilecek. Bienal'in şu an sergilenen ilk ayağında 47 sanatçı atölye ziyaretleriyle sanatçı buluşmalarının yapıldığı, 31 Ekim 15 Aralık 2024 tarihleri arasında açık çağrıya gelen dosyaların değerlendirildiği kapsamlı bir araştırma sürecinin sonunda belirlendi. Burada küratör Kristin Thoma'nın tabii büyük bir çalışması var. Bu açık çağrıya gelen tüm başvuruları değerlendirdi, onlarla tek tek görüştü ve tüm bu eserler seçildi ve bu 8 mekana, Taksim çevresindeki, Taksim Karaköy hattındaki 8 mekana da yerleştirildi. Hangi mekanlar bunlar derseniz, Beyoğlu Karaköy hattındaki Elhamrahan, Meclisi Mebusan 35, Külah Fabrikası, Zihni Han, Galeri 77, Muradiyehan ve Galata Rum Okulu. Bir yerden başlayıp yürüyerek aslında 8 noktayı da gezip sergileri görebilirsiniz. 2 güne bölebilirsiniz, daha 3 güne bölebilirsiniz. Uzun uzun gezmek isterseniz. Çünkü pek çok dünyanın farklı noktasından gelen bu sanatçılar pek çok farklı sorunlara değiniyor, farklı mesajlar veriyor. Dolayısıyla Bienal tüm bu aslında dünyanın meseleleriyle ilgilenmek için de iyi bir fırsat. Ayrıca Kristin Thoma'nın basın buluşmasında söyledikleri de çok kıymetli. Burada hatta küçük bir ses açabiliriz bence. Özellikle Filistin'de, Gazze'de yaşananlara dair de pek çok mesajı vardı. Onları görmezden gelemeyiz. Onların çığlıklarını duymamız gerek. Evet, şu anda belki tek tek elimizden bir şey gelmiyor ama gelecek için, çocuklarımız için bir şey yapmalıyız dedi. And we have to stop the genocide that's happening in Palestine, because we cannot lie down on our cushions when we know that somebody in the corner of the world being innocently butchered because they are asking for the right to live, to exist, and have the right to their land. We have the right to our land here in Istanbul, and we made the best of this city. And we will continue fighting through this city and many other cities that we connect together and believe into to change things. Maybe we will not change it now, but our children will change it. The younger generation will change it, and I do believe in that. Sometimes I feel stupid and naive, but I have this in my heart and I truly believe in it. Çok duyarlı bir konuşmaydı gerçekten. Ayrıca Bienal'in yine basın toplantısında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un konuşması da çok özeldi. Özellikle sanat ve içinde bulunduğumuz durumun, acıların tarifi konusunda ve sanatın tüm bu eleştirel düşünceye karşı nasıl bir görev üstlendiğini de çok güzel anlattı doğrusu. Ona da küçücük bir ses açabiliriz burada. Bu sebeple Bienali İstanbul'a ve ülkemizin uluslararası itibarına çok büyük katkısı olduğuna inanıyorum.
Bu yıl Bienal'in kavramsal çerçevesi olan üç ayaklı kedi, zorluklarla mücadele eden, edenin de hayatta kalabileceğini, eksiklik gibi görülen durumların aslında yeni bir denge kurma biçimine dönüşebileceğini bizlere hatırlatıyor. Bu vesileyle bireylerin ve toplumların yaralarıyla yaşamayı öğrenerek direnç kazanabileceğine işaret ediyor. Zira hayatta zorluklara karşı dirençli ve dayanıklı olmak her daim kusursuzluktan değil, eksikle ve belirsizlikle uyum içinde yaşama iradesinden doğar. Sanat da bu çabanın bir parçasıdır ve eksik olana yeni bir anlam kazandırır. İstanbul Bienali Direktörü Kevser Güler'le yapacağımız programda, Bienal'le ilgili özel programda zaten Bienal'in tüm detaylarını kendisinden öğreneceğiz. Bienal'den sonra sergilere geçmek istemiyorum, tiyatrolara da gelmek istiyorum. Sergilere sonra devam ederiz. Bienal'i öne almamın sebebi dediğim gibi haftanın en önemli kültür sanat olaylarından bir tanesi. Çünkü pek çok ülkenin katılımıyla gerçekleşiyor Bienal, uluslararası vurgusu var. Şehir tiyatrolarıyla devam etmek istiyorum. 111 yaşında şehir tiyatroları ve bu hafta programı açıkladı. Yani bu yılın programını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları yılın programını açıkladı. Bakalım bu sene şehir tiyatrolarında hangi oyunlar var? 111 yıllık sanat yolculuğunu 111. yılında nasıl devam ettirecek şehir tiyatroları? 2025-2026 tiyatro sezonunda şehir tiyatrolarında bir ziyaret, sevgili Yelena Sergeyevna, Öylece Bir Durur Zaman, Haramiler, Öksüzler, Gölge, Kahvaltıya Kalsana gibi pek çok güzel oyun bu yıl bizi şehir tiyatrolarında bekliyor. Önümüzdeki haftalarda oyunlarla ilgili ayrıntılı bilgiyi veririm. Ama bu hafta açıklanan programla birlikte oyunların adlarını da böylece sıralamış olalım. Ve 1 Ekim'de şehir tiyatroları perdelerini açıyor. Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'ndaki açık hava etkinliklerinden bahsederken söylemiştim. Bir Baba Hamlet 600. oyunuyla 1 Ekim'de Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda diye. Evet, Şevket Çoruh ve İlker Ayrık'la Bir Baba Hamlet 600. oyununu oynayacaklar ve biletleri de satışta. Bir Baba Hamlet'i izlemediyseniz mutlaka izleyin. Özellikle de içinde bulunduğumuz durumu en iyi anlatan oyunlardan bir tanesi bence Hamlet. Hem gülüyorsunuz, daha doğrusu gülüyoruz ağlanacak halimize şeklinde izlediğimiz bir oyun. Ben de bir açık hava sahnesinde izlemiştim. Yıllar önce Küçük Çiftlik Park'ta izlemiştim. Açık havada çok eğlenceli, çok da bir taraftan da acı çektiğimiz bir oyun diyebiliriz. Dediğim gibi gülüyoruz ağlanacak halimize. Ama Bir Baba Hamlet kaçmaz. Müthiş bir oyun. Mutlaka izleyin. Bir Baba Hamlet demişken hadi şimdi Shakespeare trajedilerini ve Truva'yı çağdaş tiyatro estetiğiyle buluşturan Spiritua ile devam edelim. ÇGS'de gençlerinin rol aldığı bu oyun geçtiğimiz hafta İzmir'deydi. Bornova Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelendi ve büyük de ilgi gördü. Oyun İzmir'den sonra tabii ki yolculuğuna devam edecek ve bundan sonra nereye gidiyormuş? Ankara'ya doğru yola çıkıyor sanırım. Evet, başkente doğru yola çıkıyor ve 3 Ekim Cuma günü 20.30'da Ankara'da AKT Bilkent sahnesinde tiyatro severlerle buluşacak. 60 kişilik bir oyun bu. Koskocaman bir grupla seyahat ediyorlar ve sahne alıyorlar. Eğer sizin şehrinize de gelirse bence bu oyunu kaçırmayın derim. Bu arada Spiritua'nın biletleri de biletini al da onu da hatırlatalım. Hadi şimdi Fringe Festival'e bakalım neler var. Uluslararası Performans Sanatları Etkinliği İstanbul Fringe Festival 7. yılında Arter'de. Arter ev sahipliğinde gerçekleşecek ve Paribu ile Arter'de Uzun Cumartesi kapsamında da deneyimleyebilirsiniz. 27 Eylül'de ilk olarak saat 18'de Sevgi Gönül Auditorium'unda Kaçak Çay Saati performansı var. Mustafa Zeren ve Fatih Gençkal'ın ön yargılar, anlamlar, gündelik dertler ve yarım yamalak hayallerle örülmüş performansında dansın olanaklarını sınırlara taşıyacaklar diyorlar. Saat 20'de Karbon'da ise koreografi ve performansı Gizem Seçkin'e ait Tek Başına Uzayda Süzülen Bağcık performansı var. Bu etkinliğin biletlerini de festivalin sayfasından takip edebilirsiniz. Bu arada Arter demişken Arter'in bu uzun cumartesisinde başka ne var diye merak ediyorsanız
Pek çok etkinlik var. Çocuk atölyelerinden dediğim gibi Fringe Festival'e kadar pek çok şey var. Nilbar Güreş'in erken dönem işlerini yeni eserleriyle bir araya getirdiği Türkiye'deki ilk kurumsal solo sergisi Kadife Bakış da Arter'de açıldı. Heykel olma teşebbüsü var biliyorsunuz. Arter'de devam ediyor bu sergi. Bu arada mikrofonumu kapatmayayım. Bir kere başımıza geldi doğrusu. Böyle oynarken mikrofonu kapatıyorum. Sonra uğraşsın kurgucu arkadaşlar tabii. Yok, çalışıyor, merak etmeyin. Ve 15 sanatçının resim, heykel, fotoğraf gibi farklı mecralarda ürettiği eserlerden oluşan Basınç Altında Suyun Üstünde başlıklı grup sergisi de 27 Eylül'de Paris Büyülü Arter'de Uzun Cumartesi kapsamında gece yarısına kadar ziyaret edilebilir. Çocuk atölyeleri. Evet, hadi gelelim çocuk atölyelerine. Heykel gibi renk, doku, beden başlıklı atölye çalışması 27 Eylül Cumartesi günü saat 11'de Anna Karayorgi yürütücülüğünde atölye alanında gerçekleştirilecek ve 7-15 yaş grubuna yönelik atölye çocukları kendi bedenlerinden yola çıkarak bir sahne oluşturmaya ve bu sahneyi bir sanat eserine dönüştürmeye davet ediyor. Bence çok güzel. Yani bu yaşta çocuğunuz varsa 7-11 yaş aralığında iyi bir fırsat. Onlara pek çok noktada farkındalık kazandırmak için. Bir de yetişkin atölyelerini söyleyeyim. Arter'de yetişkin atölyelerinde boşluğu çerçevelemek temasıyla 27 Eylül Cumartesi günü saat 14'te Arter'in atölye mekanında gerçekleşecek. Boşluğu çerçevelemek atölyesi Deniz Kulaksızoğlu yürütücülüğündeki bu atölye İçinde biletleri danışmadan, bilet gişesinden ya da Biletix'ten temin edebilirsiniz. Kütüphane söyleşileri var. Kütüphane söyleşilerinde de Sinem Sal var. 27 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 17'de Arter Kütüphanesi'nde. Arter'deki kütüphane sohbetleri de çok güzel oluyor ki Sinem de benim sevdiğim yazarlardan bir tanesidir ve çok da hoş, içinde kendinizi bulacağınız, akrabalarınızı bulacağınız, geçmişinizi bulacağınız romanları var sevgili Sinem Sal'ın. 27 Eylül'de de Sinem Sal'la Arter Kütüphanesi'nde saat 17'de buluşabilirsiniz. Paris Büyülü Arter'de Uzun Cumartesi de 21.30'da Ceren Yarent ikilisinin arka bahçede ücretsiz gerçekleştirecekleri bir de DJ performans var. Evet, bu ücretsiz DJ performansı ve bu Arter'de uzun geceyi kaçırmak istemiyorsanız biletli etkinlikler var. Biletlerini Arter'in gişelerinden ya da Biletix'ten temin edebiliyorsunuz. Fringe Festival'deki biletleri de yani Arter'in içerisinde bu da gerçekleşiyor biliyorsunuz. İlk başta onu söylemiştim. Onun biletlerine de festivalin gişesinden ulaşabiliyorsunuz. Ama özellikle ücretsiz etkinlikler kapsamında bu DJ performansı arka bahçede o güzel açık havada güzel bir İstanbul akşamında dinleyebilirsiniz. Tabii İstanbul'da bir sürü sanat etkinliği var. Pek çok söylenecek sergi var. Burada sadece bazılarını, gözüme çarpanlarını bulabildiklerimi koyuyorum. Yoksa biz ajandayı saatlerce anlatabilirim yani söyleyebilirim. Pek çok etkinlik var. Ama Media Art 2025'ten de bahsetmek istiyorum. Çünkü medya sanatının nabzını tutmaya çalışan bir festival bu İstanbul'da. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştiriliyor Media Art'ın ve 17-21 Eylül tarihleri arasında Yapı Kredi Bomontiada'da gerçekleştirilecek ve bu yıl sanat, teknoloji ve müzik etrafında bir Media Art festivali bizi bekliyor. Disiplinler arası bu festivali kaçırmak istemiyorsanız 17-21 Eylül tarihleri arasında Yapı Kredi Bomontiada'ya bir uğrayın bence. Müze Gazhane'deki bir sergiden de bahsetmek istiyorum. Bunu ben 2019'da Ankara'da gezmiştim. Vehbi Koç Vakfı'nın 50. yılı programları kapsamında bu sergi hazırlanmıştı. Bir Şehir Kurmak Ankara 1923-1933. Atatürk'ün vizyonuyla bir şehir nasıl kuruldu? Ankara nasıl oluştu? Ankara'nın o ilk kurulduğu yıllardaki hali, kurulmadan önceki hali, kurulduktan sonra 1933'teki halini görüyorsunuz. Büyük bir vizyon var, büyük bir emek, büyük bir başarı var ortada. O sergiyi gezmek bana bir şehir kurmakla ilgili çok şey hatırlatmıştı ve pek çok noktada da birçok şeyi düşünmeme sebep olmuştu. O yüzden de bu sergiyi özellikle altını çizmek istiyorum. Bir Şehir Kurmak Ankara 1923-1933 sergisi Cumhuriyet'in ilk 10 yılına bir şehir kurma hikayesinin altını çiziyor ve Müze Gazhane'de açıldı. Vaktiniz olursa dediğim gibi 2019'da Ankara'da Koç Üniversitesi Bekam desteğiyle Ali Cengiz Han ve Müge Cengiz Han'ın küratörlüğünde hazırlanmıştı ve o zaman ben bir röportaj yapmıştım.
bu sergiyle ilgili ve çok da faydalanmıştım. Hatta onu YouTube'da da o eski programlardan bulabilirsiniz belki. Hatta ben de tekrar bir izleyeyim ya. Benim de şimdi hatırlamam gereken pek çok nokta olabilir. Ama bu sergiyi 22 Mart 2026'ya kadar pazartesi hariç her gün saat 10 ile 18 arasında müze Gazhane'de ücretsiz olarak gezebilirsiniz. Ki bence şehir kurmak, şehircilik en çok ihtiyacımız olan şey. Yani nasıl kurulur bir başkent, nasıl kurulur bir şehir, üstelik demokratik olarak ve hakkaniyetle herkesin eşit olarak çeşitli haklardan faydalanacağı bir şehir nasıl kurulur? Bu sergide Atatürk'ün vizyonuyla çok iyi anlatılıyor. Hatta Tanpınar'dan pek çok yazara kadar Ankara ile ilgili edebiyatçıların gözünden de çeşitli alıntılar vardı. Aklımda kalanlardan bir tanesi de o. 5 yıl olmuş, 6 yıl olmuş sergiyi gezeli. Hatırlamakta fayda var. Ben bir tekrar gideyim bu. Bir şehir kurmak Ankara 1923-1933 sergisine Müze Gazhane'de. Sergi demişken tabii haftanın en önemli deyip duruyorum ama hepsi önemli tabii ki. Bu sergi de çok önemli. Uzun zamandır hazırlanılan ve beklenen bir sergiydi. Sakıp Sabancı Müzesi'nde Susan Lacy'nin birlikte Together sergisi. Geçtiğimiz hafta söylemiştim açılacak diye. Evet, bu sergi açıldı ve Susan Lacy Türkiye'deki ilk sergisini de böylece Sakıp Sabancı Müzesi'nde açmış oldu. Aslında önce bu sergiyi açma fikri tek bir eserle ya da tek bir performansla gerçekleşir diye düşünürlerken sanatçı İstanbul'a karşı boş değilmiş. Sakıp Sabancı Müzesi'ne karşı boş değilmiş. Ve Sakıp Sabancı Müzesi'nin yeni müdürü Ahu Antmen'in de büyük gayretleriyle ve sanatçıyla olan iyi iletişimiyle dünyada da önemli bir performans sanatçısı olan Susan Lacy'nin böylece ilk kişisel sergisi de açılmış oldu. Kadın meselelerine odaklanıyor Susan Lacy. Bir feminist bakış açısıyla bakıyor tabii ki pek çok olaya ama tek bir feminist bakış açısıyla değil. Sanat hayatının ilk yıllarındaki sanata bakışı, işlerini yapış tarzı ve işleyiş şekli farklıyken ilerleyen yıllarda ki yanlış hatırlamıyorsam 70'lerin sonunda şu anda yaşı değişiyor. Farklı noktalardan, farklı bakış açılarıyla feminizme bakıyor ve aslında feminizmin bir kadın meselesi değil, bir erkek meselesi olduğunu anlatıyor ki ben uzun yıllardır zaten Türkiye'de işte bir kadın meselesi deniliyor da kadın meselesi değil, erkek meselesi bunların hepsi. Çünkü kadınlarla ilgili aslında bir şey yok. Yani kadınların elbette herkesin hatası yanlışı vardır ama burada zarar gören ya da hakları gasp edilen kadınlar. Ve bunu gasp eden ve kadınları tehdit eden, kadınlara şiddet gösteren erkekler. Dolayısıyla erkek meselesi bunların hepsi. O yüzden kendi düşüncelerime tercüman olan Susan Lacy ile tanıştığım için çok mutluyum doğrusu. Mutlaka yani hem kadınlar hem erkekler hatta çocuklarla yani çocuklar derken ergen çocuklarınızla olabilir, gençlerle bu sergiyi gezin. Farklı noktalardan feminizme bakabilirsiniz. O yüzden bu sergiyi Together sergisini ki adı da çok güzel. Mutlaka gezmenizi öneriyorum. Soru soracaksınız. Bazı soruların cevaplarını bulacaksınız. Yanınızda pek çok kişi olduğunu göreceksiniz. Yalnız olmadığınızı göreceksiniz. Dünyanın öbür tarafında da sizinle aynı acıları paylaşan kadınlar olduğunu da göreceksiniz. Bunun ne faydası var diyeceksiniz. Hani çözülmüyor bu meseleler böyle. Yalnız olmadığınızı hissetmek de bence önemli bir şey. O zaman daha güçlü hissediyorsunuz çünkü kendinizi ve birilerinin bunları söylemesi, birilerinin sanata bunları taşıması ve bunların konuşulması, gündeme gelmesi ve çözülmesi gerekiyor. Konuşarak çözülmesi gerekiyor. Bilmiyorum konuşarak meseleler ne kadar çözülebiliyor ama sanat bunun için bence çok iyi bir yol. O yüzden Together sergisine Sakıp Sabancı Müzesi'nde mutlaka gidin. Mutlaka. Çocukları da alın gidin, gençleri de alın gidin, karınızı da alın gidin, kocanızı da alın gidin ama gidin. Ve ajandamızı da Fazıl Say'ın geleneksel yıl sonu konserinin haberiyle kapatalım istiyorum. Çünkü biletleri satışa çıktı. Nerede? Konserin biletleri Biletix ve Bu Bilet'te satışta. Fazıl Say, Nil Venditti yönetiminde Fazıl Say Festival Orkestrası ile birlikte 27 Aralık'ta
Volkswagen Arena'da olacak. Dediğim gibi biletler satışa çıktı ve çok çabuk da tükeniyor biliyorsunuz fazla sayın geleneksel yıl sonu konserlerinin biletleri. O yüzden iyi bir yerden izlemek istiyorsanız acele edin derim. Ben şimdiden yerimi ayırttım. Bu hafta kültür sanat ajandamız şimdilik bu kadar. Hatta kültür sanat ajandası 1-2-3 diye çekebiliriz ama haftaya ayın önemli kültür sanat etkinlikleriyle birlikte olacağız. Eylül ayı böyle çok yoğun ve koşuşturmacalı bir ay. Eskiden okulların açıldığına ben çok sevinirdim. Biraz böyle yani inek bir öğrenciydim galiba. Okullar açılıyor diye. Yeni defterler, yeni kitaplar, yeni arkadaşlar, yeni öğretmenler çok sevdiğim bir aydır. Şimdi de yeni sezon açılacak diye çok seviniyorum. Hoş sezonu kapatmadık biz Aysun Öz YouTube kanalı olarak ama olsun her Eylül'de yeni bir yıla başlamak, yeni bir sezona başlamak inanılmaz keyifli. Biraz yorgun görünüyor olabilirim çünkü üst üste seyahatler Madrid, Kapadokya, İzmir, Arkas, üstüne Riga derken biraz yoruldum ama İstanbul'da da gündem durmuyor. Üst üste 3-4 açılış, basın toplantısı, sergiler, konserler, resepsiyonlar derken biraz yorulduk ama yorulduğumuza değiyor. İstanbul'da ve Türkiye'nin pek çok noktasında da sezon açılıyor tabii ama İstanbul tabii ki şu anda çok yoğun. Hepimiz kültür sanat severler, sanat severler ve kültür sanat gazetecileri çok yoğunuz ve mutluyuz. Bu kadar yoğun gündemin içinde olmaktan önümüzdeki hafta yine yeni bir kültür sanat ajandasında ne yapsak da buluşmak üzere. Önerilerinizi bekliyoruz. Yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. İyi seyirler, iyi dinlemeler diyeyim. Bay bay.